Merhaba, ben operatör doktor Haydar Öcal, genel cerrahi uzmanıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Obezite cerrahisi, kanser cerrahisi ve laparoskopik cerrahi üzerinde uzmanlaştım ve bu alanlarda operasyonlar yapmaktayım. Bugün obezite ile ilgili konuşacağız. Obezite vücutta yağ kitlesinin normalin üzerinde olması demektir. Obezite aslında metabolik sendrom olarak adlandırdığımız bir hastalık kompleksinin sadece görünen kısmıdır. Metabolik sendromun içerisinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağlarında bozulma ve obezite olarak tanımlanan bir hastalık kompleksidir. Obezite tedavi edilmediği takdirde beraberinde getirdiği sağlık problemleri nedeniyle hasta sağlığı ileri derecede bozulmakta ve hayat konforu düşmektedir. Kalp damar sistemi üzerinden değerlendirecek olursak yüksek tansiyon nedeniyle ciddi kalp hastalıkları, kalp damar problemleri ve kalp yetmezliği görülmekte. Şeker hastalığına bağlı olarak yine damar sisteminde görülen problemlere bağlı göz rahatsızlıkları ve böbrek rahatsızlıkları görülmekte. Şeker hastalığının kendisi zaten bu süreç içerisinde obeziteyi beslemekte. Yine karın içi yağ kütlesinin artması, diyafram kasının yağlanmasına bağlı olarak ciddi solunum problemleri görülmekte. Özellikle tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz solunum problemi uyku sırasında hastanın soluğunun kesilmesi, obez bireylerin İleri derece obez bireylerin yaşadığı ciddi bir sıkıntıdır. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde safra kesesi taşları ve reflü problemleriyle karşılaşma oranları bu hastanın ciddi manada yüksektir. Daha önemlisi obez bireylerde kanser riski belirgin olarak artmıştır. Özellikle rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve meme kanseri, kalın bağırsak kanseri riski belirgin olarak artmıştır bu hastalarda. Başta da bahsettiğim gibi kalp problemleri ve damar problemlerine bağlı olarak kalp krizi ve felç riski yine belirgin olarak yüksektir bu hastalarda. Obezite ameliyatı sonrasında inme ve felç riskinde %50'ye varan oranlarda düşme olduğu tespit edilmiştir. Obez bireylerin diyetle kilo vermesi maalesef mümkün olmamaktadır. Bu diyetle başarı oranı yaklaşık %5 oranında kalmaktadır. Hastaların %95'i ideal kilolarına diyetle geri dönse bile tekrardan eski kilolarına ulaşmaktadırlar. Bunun altında yatan çeşitli sebepler var. Tabii obejenik çevrede yaşıyoruz. Yani kalorisi yüksek, besleyici özelliği düşük, yani bize kilo aldıran gıdalara çok rahat ulaşabiliyoruz. Onun dışında bilinçaltımızın bize oynadığı çeşitli oyunlar var. Bu oyunlardan biri, tabiri caizse çeşitli oyunlardan kastım bu. Bilinçaltımız yaşadığımız süre boyunca edindiğimiz, ulaştığımız maksimum kiloyu koruma eğiliminde. Yani biz 110 kiloya ulaşmış biri olabiliriz ama 80 kiloya indik diyelim. Vücut bunu, yani metabolizmamız, bilinçaltı beynimiz bunu bir stres faktörü olarak algılayıp kendini korumaya almaya, tekrar o kiloya ulaşmaya çalışıyor. Tekrardan kilo almaların altında yatan en önemli nedenlerden biri de budur. Yani önceden söylendiği gibi biraz diyetimize dikkat edelim, biraz da spor yapalım, normal kilomuza ulaşmamız çok kolay. Bunun mümkün olmadığı bilimsel çalışmalarla gösterildi. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi cerrahi yöntemlerdir. Daha önce de bahsettiğim gibi hastalar kilo veremediği için cerrahi prosedürler araştırılmış ve çok güzel sonuçlar alınmıştır bu prosedürlerle. Dünyada en sık uygulanan yöntemler tüp mide ameliyatı ve Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlarla hastalar ideal kilolarına 1,5 yıl içerisinde, en geç 1,5 yıl içerisinde ulaşmaktadır. Tüp mide ameliyatı bir kapalı fıtık ameliyatı, safra kesesi ameliyatından daha riskli bir ameliyat değildir artık. Tabii güvenilir ellerde uygun tekniklerle yapıldığı takdirde bu geçerli. Tüm dünyada kabul edilebilir risk oranı %1'dir. Komplikasyon oranı. Bu komplikasyonlar kanama ve kaçaktır. Kanama genellikle takiple kontrol altına alınan ciddi olmayan kanamalardır. Kaçakla ilgili meydana geldiği zaman yapılması gereken en önemli şey hızlı müdahaledir. Hızlı müdahale edildiği takdirde kaçakta korkulacak bir komplikasyon değildir. Tüp mide ameliyatına bağlı ölüm oranı 1/1000'in altındadır. Zaten olduğu zaman karşımıza çıkmakta, medya ve sosyal medyada.
Tüp mide ameliyatı genel anestezi almaya uygun olmayan hastalara yapılmaması gerekiyor. Bu hastalar ciddi solunum problemi olan, ciddi kalp problemleri olan, ileri derece evre 3 sirozu olan hastalara, yani karaciğer yetmezliği olan hastalara yapılmaması gereklidir. Bir yaş sınırlaması yoktur ama kabaca 18 ile 65 yaş arası bu ameliyatlar tercih edilmekte. Bunun dışında herhangi bir alkol bağımlılığı ve kontrolsüz bir ilaç bağımlılığı varsa, ileri derecede psikolojik problemleri olan hastalarda da yine bu ameliyat yapılmamalı. Tabii kişinin bu ameliyatı bir estetik operasyon olarak görmemesi gerekiyor. Kilo verme amacına uygun olarak bunu içselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani bundan sonra ben tüp mide ameliyatı oldum, kesin kilo vereceğim. Hiçbir şey yapmasam da, kurallara uymasam da kilo vereceğim düşüncesinde olan bir kişiye tüp mide ameliyatı yapılmaması gerekiyor. Beslenme programına ve spor programına, egzersiz programına uymaya hazır olmalıdır bu birey. Ameliyattan önce yapılan tetkikler, rutin kontrollerimiz var, anestezi hazırlıkları var. Buna ek olarak endoskopik kontroller yapılmakta. Mide bir kamera yöntemiyle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı kontrol edilmekte. Bundan sonra hasta operasyona alınmakta. Ameliyat süresi 45 ila 60 dakika arasında sürmektedir. Bu ameliyat aslında midenin özel zımbalarla ayrılması yaklaşık yarım saat sürmekte ama biz ameliyatın bu prosedürün üzerine bu zımbalarla bölünen midenin üzerine dikiş de atarak destek olmaktayız ameliyat bölgesine. Bu nedenle ameliyat süresi 45 dakikaya kadar uzamaktadır. Bazı hastalarda da 1 saate kadar. Ameliyattan sonra 6. saat hasta yatağından kalkıp yürüyebilir. Zaten erken yürüyüşlere başlamaktayız. 24 saat sonra sıvı beslenme başlamakta. Ameliyattan sonraki 48. saat veya 72. saatte de hasta taburcu edilmektedir. Ameliyattan sonra, tüp mide ameliyatından sonra normal beslenmeye, tam anlamıyla normal beslenmeye 2. 3. ayda geçilmekte. İlk 1 ay özel beslenme programımız var. Bunun ilk 2 haftası sıvı beslenme, 3. hafta püre, 4. hafta püre artı katı beslenme şeklinde olmaktadır. 1 ay bittikten sonra artık tamamıyla katılara geçiş dönemi başlar. Bu dönemde 2-3 ay içerisinde tamamlanır. Tüp mide ameliyatı beslenme bozukluğu yaratmaz ama ameliyat sonrasında mide hacmi küçüldüğü için hastanın ve metabolizmasının düşük miktarda gıda alımına adapte olması sürecinde yaklaşık 6 aylık bir süreç bu. Dışarıdan destek olmamız gerekmekte. Çeşitli vitamin, mineral takviyeleri alması gerekmekte hastanın. İlk 1 aylık dönemde de kas kaybı olmaması için protein desteği vermekteyiz. Bundan sonraki hayatı boyunca da hasta zaten kilo verdiği için enerji ihtiyacı bu nedenle azalacağı için aldığı öğünler kesinlikle beslenme bozukluğu yaratmaz. Bu bağlamda da yapılan obezite cerrahi seçenekleri arasında tüp mide ameliyatı beslenmeyi en az etkileyen ameliyatlardandır. Ameliyat sonrası hastalar hızlı bir kilo verme sürecine girerler. Özellikle ilk 6 ay hedeflenen kilo kayıplarının %60'ını vermiş olması gerekmektedir. Eğer bu kilo kaybına ulaşamamışsa hasta, diyet programına uymaması nedeniyle olduğu düşünülerek yakın takibe tekrardan alınması gereklidir. Çünkü ameliyat sonrası dönemde uyulması gereken beslenme programı var, bir egzersiz programı var, sıvı tüketim programı var. Bunlar kat'i surette devam edilmesi, uyulması gereken kurallardır. Ameliyattan sonraki ilk 1 ay 10-15 kilo, bundan sonraki aylarda bundan yaklaşık 5 kilo daha düşük olacak şekilde kilo verme süreci devam eder. 1,5 yıl bu süreç ilk 1 yıldan sonra azalacak şekilde devam eder. Bundan sonraki kilo kontrolü, ulaşılan ideal kilonun devamı ise ancak beslenme programına hastanın uymasıyla sağlanabilir. Tüp mide ameliyatı estetik bir operasyon olarak görülmemelidir. Çünkü obezite, başta da bahsettiğim gibi büyük bir hastalık kompleksinin sadece görünen kısmıdır. Bu nedenle obezite cerrahisi estetik değil, hayat kurtarıcı bir cerrahi olarak kabul edilmelidir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Bir cerrahi olarak kabul edilmelidir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.